Kışın yollarda buzlanmayı engellemek için ne atıyorlar? Tuz atıyorlar. Amaç şey değil mi? Donma noktasını düşürelim, yollar buzlanmasın. Arabada da bunu sağlamak için ne koyuyorlar arabaya? Antifriz koyuyorlar. Aynen. Kışın bitkilerin durumu da tamamen aynı. Bir portakala baktığında donmaması için hem kabuğunda mantolama vardır. Bina yaparız ya, mantolama. Hem de o bitkilerin içinde donmasın diye ürettikleri antifriz proteinler vardır. Allah Allah, olaya bakın. O turuncu boyanın altında neler var? Ambalaja şöyle antifriz konulmuş. Koyan kim? İnayeti olan bir Allah. Sakkaroz, gliserol ve çeşitli iyonların miktarında artış oluyor. Yanında antifriz protein üretiliyor. O da yetmezse hücre suyunu dışarı atıyor. Neden? Suyu ne kadar dışarı atarsa donma riski o kadar azalacaktır. Ve bu şekilde bir portakal, limon donma tehlikesinden kurtuluyor. Şimdi şu düzende, şu özene bözene yaratmada, şu estetikte Allah aşkına biri diyebilir mi zarlar tesadüfen atılmıştır? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Bu eşyanın düzeni, estetiği, özene bözene yaratılması bize inayet penceresinden bir Allah'ın varlık ve birliğini göstermektedir. Peki bu olayı kutupta yaşayan balıklar biliyor mu? Çünkü aynı donma riski onda da var mı? Onda da var. İşte o kutupta yaşayanlar, semenderler, balıklar, böcekler, bakteriler, yosunlar donmamak için vücutları bir protein üretiyor. Ne protein? Antifriz protein. Ve vücutlarındaki sodyum klorürü birleştirerek tuz üretiyorlar. Vücut sıvılarının donma noktasını bu şekilde düşürüyorlar. Siz yollara ne atıyordunuz donmasın diye? Tuz. Sodyum dediğin patlayıcı ha. Bir de klor alıyor. Klor dediğin ne? Asit. Bizim midede ne var? Hidroklorik asit yok mu? Ya olaya bakar mısın ya? Balık haklı diye biz dalga geçiyoruz milletle ya. Sen nasıl böyle bir şey donmamak için yapabiliyorsun? Ya bu mümkün mü yani? Şuursuz bir şeyin yapabileceği bir şey mi? Bak aynı şey bizde de var yani. İnsanın vücudunda sodyumla klor el ele tutuşuyor. Ne oluşturuyor? Tuz. O tuz vücutta neyi tutuyor? Suyu tutuyor. Bir gün bu sodyumla klor anlaşamadı, kapıştı. Hadi birbirine racon yaptılar. Sen mi bana, ben mi sana? El ele tutuşmayı da bıraktılar. Gitti mi tuz vücutta? Gitti. Sen kalır mısın? Ya şimdi bunda şuur olsa birisi ikisi kavga etmez mi? Allah Allah. Biri patlayacak, biri yakacak ama el ele tutuşup Osman'ın hayatının devam etmesi için tuz oluşturacaklar. Benliklerinden vazgeçip bir bileşik oluşturacaklar. Kutuptaki balık yapıyor bunu. Siz yola niye tuz atıyordunuz? Donma noktası düşsün diye. O da donma noktası düşsün diye bunu yapıyor. Yanına bir antifriz protein oluşturuyor. Yetmez, daha fazla soğuk olur donarım diyorsa hücredeki suyu da dışarı çıkarıyor. Bak şimdi bak. Burada düzenimi konuşalım. Estetiğimi konuşalım. Böyle bir şey balıkta nasıl var? Bende nasıl var da benim haberim yok? Senden habersiz böyle şuurlu faaliyetler oluşuyorsa sana düşen perde arkasında bunu yaratan şuurlu bir yaratıcıyı aramaktır aslanım. Öyle mi? Allah Allah. İşte onu bulduran pencere inayet penceresi. Bir ufak tekrar edelim. Bir şeyde düzen varsa amaç vardır. Bu bizi inayet penceresine çıkarır dedik. Bir şeyde estetik varsa bunda da bir amaç vardır ve bu da bizi inayet penceresine çıkarır dedik. Az önce verdiğimiz örneklerden hangisinde yok bunlar ya? Akılsız, şuursuz, kör tesadüfün işi midir acaba bunlar? Hiç bir ortak akıl, zarlar gelişigüzel atılmıştır diyebilir mi bunlara karşı? Bu düzenler amaçsız olabilir mi? Olamaz. Çünkü kainatta muazzam bir şekilde intizam var mıdır? Var. Kainatta intizam olduğunu nasıl anlarsınız desem, cevabı şudur. Gözümü rahatsız eden hiçbir şey yoksa intizam vardır. Bir düzen olduğunu nasıl anlarsın? Mesela sen bir doktorsun. Benim vücudumun şimdilik düzende olduğunu nasıl anlarsın? Rahatsızlık olarak sana gelmediysem, yani rahatsız eden bir şey yoksa vücutta bir düzen var dersin. Değil mi? Bir orkestrada düzensizlik olduğunu hemen anlar mısınız? Anlarsınız. Biri ritim kaçırır. Eyvah bunda düzensizlik var dersiniz. Bir seste detone olduğunu hemen anlar mısınız? Anlarsınız. Ses detone olur ve düzeni bozar, hemen anlarsınız değil mi? Bir pastada düzensizlik olduğunu anlar mısınız? Kalıbı bozulmuşsa, pastayı bozmuşsa dersiniz ki ya bu ne düzensiz pasta, bunu bir kalıba koysaydın keşke dersiniz. Kainatın her yerinde düzen olduğunu en çok nasıl anlıyoruz biliyor musunuz? Bizi rahatsız eden hiçbir şey yok. Var mı kainatta gökyüzüne, atomlara, hücrelere, gezegenlere, yıldızlara gittiğinizde? Bir gün biri demişti ya şu gezegenler niye böyle?
Dedim sen elini al, nasıl koyacaksın dedim, öyle elinde kaldı. Nasıl koyacaksın yani? İnsanı rahatsız eden ne düzen var? Anladın mı? Desen ki ya bu burnum neden burada? Al eline bakalım ne olacak? Koyacak yer bulamazsın ki. Muazzam bir nizam ve intizam içinde. Düzen varsa bir amaç var demektir. Ve biz buradan da inayet eden bir Allah'ın varlığını ayan beyan görüyoruz demektir. Mülk suresinde diyor ki ferci el basara hel tera min futur. Ne diyor? Gözünü çevir de bak, en ufak bir futur kusur görüyor musun diyor. Şimdi burada enteresan bir olay var. Ferci el diyor. Yani çevir bak diyor. Halbuki biz normal cümle kullanacak olsak, Yunus senle gidelim, senin Arapça vardı değil mi? Tenzur deriz. Ne deriz yani? Bak deriz. Ama ayette ferci el diyor. Yani çevir de bak diyor. Bu ne demek biliyor musun? Çevir de bak şöyle, hiçbir yerde bir kusur göremeyeceksin diyor. Hel tera, görecek misin? Min futur. Min burada tebiz diyorlar. Yani küçücük bir kusur bile göremeyeceksin. Yani yeryüzündeki düzeni gördüğünde bütün düzenin bir amaç ve gaye için yaratıldığını göreceksin ve sana inayet penceresi açılacak. Birazdan daha iyi açılacak. Şimdi başlara herhalde biraz zor gidiyor dersin. Yavaş yavaş açılacak. Başka bir ayette Zuhruf 11'de diyor ki Nezzele mines semai ma'e. Gökten yağmuru biz indiriyoruz. Bahçeye gidiyorsun, canın patates çekmiş. Bir çekiyorsun patatesi, kızartıyorsun, yiyorsun, haşlıyorsun, her şeyi yapıyorsun. Ama onu pişirmek için, doyurmak için gökten yağmuru indirip eşyaya fayda veren bizzat Allah Azze ve Celle. Allah Allah. Bak iman tam burada biliyor musun? Tam burada. Mesela patatesin derinliklerine kadar inceleyen bir profesör Allah Azze ve Celle'yi bulamasa Kur'an buna ilim demiyor. Ama Niğde'nin köyündeki bir Ali dayı, burada mı bizim Ali? Niğde'nin köyündeki bir Ali dayı patatesi çekse, Rabbim kurban olurum bu patatesi vallahi pişiren veren sensin dese, Kur'an işte buna ilim diyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ve dikkat edin, Allah'ı tanımak için, bu inayet penceresini açabilmek için Kur'an sürekli bizim nazarımızı kainata veriyor. Allah Allah. Biz de diyoruz ki fotosentezle bu gıdayı bize toprak verdi diyoruz. Olmuyor değil mi? Bu kadar özenecek bezenecek. Kaç bin çeşit Ali patates? 5000 çeşit patates yaratacak sana. Ne gerek vardı ya Rab? Bir çeşidi yetmez miydi? Yetmezdi. En ince zevklerinize kadar, kabuğundan küçüklüğüne büyüklüğüne kadar ayrı ayrı yaratıyorum ki ne kadar inayet ettiğimi görün. Çünkü düzen değiştikçe amacı değişiyor. Allah Allah. Bu kadar düşünüyor mu kullarını ya? Bu kadar düşünüyor. İsmi gerek kalmamışlar. Kalabalığın içinde yetiştirilmiş, kakılmış İslamiyet bir evlatsın lan sen. Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. myvedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.